Merhaba, ismim Soner Servi. Artı bir enerji A sınıfı iş sağlığı iş güvenliği uzmanıyım. Artı bir enerjinin yapmış olduğu yenilenebilir enerji projelerinde iş sağlığı iş güvenliği çalışmalarını beraber yürüteceğiz. Öncelikli olarak bu eğitimi aldığınız ve dikkatlice dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere siz daha önce birçok iş sağlığı iş güvenliği eğitimi aldınız. Ancak buradaki eğitimin amacı saha başlangıcında sahamızla ilgili bir oryantasyon eğitimi vermektir. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürmektedir sınavla beraber. Ve bunun sonucunda bir sertifika almaktasınız. Ve bu da bu saha oryantasyon eğitimini aldığınızı göstermektedir. Artı bir enerji iş sağlığı iş güvenliği politikası gereğince artı bir enerji yönetimi sahalarında iş sağlığı iş güvenliği önceliğini en başa koymuştur. İş sağlığı iş güvenliği arkadaşlar bizim en önde gelen hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur. Bu hem yönetim hem de çalışan için geçerlidir. İş sağlığı iş güvenliği ile alakalı bu sahalarda hiç kimsenin başına en ufak bir kaza gelmesini istemiyoruz. Bu nedenle sizden de elinizden gelen gayreti göstereceğinizle alakalı en ufak bir şüphemiz yoktur. Artı bir enerji sahalarında arkadaşlar alınan tedbirlerle alakalı biraz sonra bir eğitim alacaksınız. Bu eğitim içerisinde geçen konular, kurallarla alakalı eğer sorularınız var ise bunları sahada bulunan iş güvenliği uzmanı arkadaşlara sorabilirsiniz. Ayrıca bununla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bize e-mail yoluyla veya direkt telefonla arayarak ulaştırabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Merhaba, ismim Mevlüt Ançer. C sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Şantiye süresince iş güvenliği çalışmalarını birlikte yürüteceğiz. Size iş güvenliği politikamız ve genel saha kuralları hakkında bilgilendirme yapacağım. Sizlere öncelikle İSG politikamızdan bahsedeceğim. Artı bir enerji iş sağlığı güvenliği, çevre ve kalite politikası. Artı bir enerji olarak sürdürmekte olduğumuz yenilenebilir enerji faaliyetlerimiz kapsamında tüm çalışanlarımızın ve alt işverenlerimizin iş sağlığı güvenliği, çevre ve kalite standartlarına eksiksiz ve dikkatli şekilde uymalarını beklemekteyiz. Yenilenebilir enerji sektöründe lider bir kuruluş olarak amacımız, çalışanlarımız, alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte ülkemizin artan enerji talebini güvenli bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktır. Artı bir enerji olarak sıfır iş kazası, sıfır meslek hastalığı ve sıfır çevre kazası hedefine tüm çalışanlarımız, alt işverenlerimiz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte ulaşmayı, faaliyetlerimizi birincil önceliğimiz olan İSG, çevre ve kalite standartları doğrultusunda yürütmeyi, İSG, çevre ve kalite yönetim sistemlerimizin işleyişini sürekli olarak gözden geçirerek iyileştirmeyi, İSG, çevre ve kalite standartları konusunda çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmeyi, çalışanlarımıza, alt işverenlerimize, tedarikçilerimize ve ziyaretçilerimize sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamayı, İSG, çevre ve kalite standartlarının uygulanabilirliğinin gelişmesine ve devamlılığına katkıda bulunan çalışanlarımızı ve alt işverenlerimizi takdir etmeyi, İSG, çevre ve kalite standartlarından ödün vermeden maliyetlerimizi en düşük seviyede tutmayı, faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek riskleri belirlemeyi ve düzenli takip ederek önleyici tedbirler almayı, çalışanlarımızın istek ve niteliklerini arttırmayı, her konuda katılımlarını desteklemeyi ve gelişimlerine katkıda bulunmayı, yasal düzenlemelere ve diğer şartlara tam uyum sağlamayı, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı, çevrenin korunmasına ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmayı, teknolojik altyapımızı geliştirmeyi ve faaliyet alanımızla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek bu gelişmeleri her alanda uygulamayı taahhüt ederiz. Genel saha kuralları. Genel saha kuralları. Proje sahasına izinsiz giriş yapmak kesinlikle yasaktır. 18 yaşının altındaki bireyler, sağlık problemi, hastalığı, vücuduna tıbbi açıdan yerleştirilmiş cihaz bulunan, ağır egzersiz yapmasını ya da yüksekte bulunmasını engelleyen bir duruma sahip olan kişiler ile gebe kadınların sahaya giriş yapmaları yasaktır. Alkol veya bağımlılık yapıcı madde kullandığı ve veya ilaç etkisinde olduğu tespit edilen kişilerin sahaya giriş yapması yasaktır. Saha sınırlarındaki hız limiti tüm araçlar için 30 km/saattir. Saha ve türbin erişim yolları üzerinde duraklama yapılması yasaktır.
Saha sınırlarında araç kullanırken emniyet kemeriniz mutlaka takılı olacak ve araç içerisindeki diğer kişiler de arka koltuk dahil emniyet kemerlerini takacaklardır. Seyir halindeyken cep telefonu ile görüşme yapılması ve sigara içilmesi yasaktır. Tüm proje sahasında geçerli olmak üzere araçlar kaçış yönüne doğru park edilecektir. Mobilyasyon alanı dışında 4 temel kişisel koruyucu donanım, baret, yelek, iş ayakkabısı, gözlük kesinlikle kullanılacaktır. Belirlenmiş yazılı ve sözlü kurallara, uyarı ve ikaz sistemlerine, güvenlik, sağlık, trafik işaret ve işaretçilerine mutlak suretle uyulacaktır. Saha kimlik kartlarınızı sürekli olarak yanınızda bulundurun ve istenildiğinde yetkililere saha içerisinde hareket halinde bulunan kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma işlerini gerçekleştiren iş makinelerinin seyir yolu üzerinde ve çalışma alanı çevresinde bulunmayın. Sahadaki iş makineleri, vinçler, kamyonlar ve benzeri makinelerle aranızda en az 25 metre mesafe olması gerekir. Operatör ile göz teması kurduktan ve niyetinizi net olarak aktardıktan sonra önünden veya yanından geçin. Kesinlikle araçların arkasından geçmeyin. Kapalı alanlarda ve araçlarda tütün ve tütün mamulleri her ne sebeple olursa olsun çevreye tehlikeli veya tehlikesiz atıkları, kimyasal bulaşmış eldiven, pet şişe, izmarit, kağıt ve benzeri maddeleri atmayın. Evsel atıklarınızı çöp kovalarına, geri dönüşebilir atıklarınızı ise mobilyasyon alanı ve proje sahasında bulunan tanımlı atık kutularına atın. Atık veya çöp kutusunun bulunmadığı ortamlarda çalışma atıklarınızı biriktirip çalışma bitiminde atıklarını sahada bulunan en yakın atık kutusuna atın. Çalışma sahalarında yaban hayvanları ve flora elemanlarının da bulunduğunun bilincinde olun ve etrafınızda bulunan canlılara zarar vermemeye özen gösterin. Meydana gelebilecek çevre kazalarını İSGÇ birimine bildirin. Ne olursa olsun yerel halk ile münakaşaya girmeyin. Kışkırtıcı, kızdırıcı kelimeler sarf etmeyin. Yerel halkın yaşadığı yerlerden geçerken eğer var ise araçtaki müziğin sesini kısın, hızınızı mutlaka 20 kilometrenin altına düşürün. Meydana gelebilecek tüm olumsuzlukları yetkililere bildirin. Yerel halkın istekleriyle alakalı taahhüt vermekten kaçının. Derhal yetkililerle iletişime geçin. Şirket hakkında detaylı bilgi vermeyin. Acil durumlar ve yangın. Acil durumlar ve yönetimi. Doğal kaynaklı acil durumlar. Deprem, sel, fırtına, heyelan, yıldırım. Yapay kaynaklı acil durumlar. Yangın, toplu gıda zehirlenmesi, terör olayları, iş kazası, kimyasal dökülme. İletişim. Acil durum halinde telefonda ilk yardım ve sivil savunma ekiplerine verilmesi gereken bilgiler. 1. Acil durum nerede meydana geldi? 2. Ne oldu? 3. Varsa yaralıların sayısı nedir? 4. Yaralanma türü nedir? 112 acil. Deprem. Yer kobuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da hareket edebildiği ve üzerinde bulunan tüm yapıların da hasar görüp can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Deprem sırasında yapılması gerekenler. Öncelikle panik yapmayın. Depremin şiddetini tahmin edemeyeceğimizden yıkıcı etkisinin ne kadar zamanda gerçekleşeceğini bilemeyiz. Bu sebeple 15 saniye içerisinde dışarı çıkma ihtimali var ise yangın merdivenini kullanarak çıkın. Yok ise çömel, kapan, tutun prensibini uygulayın. Bu prensibi uygularken olası bir yıkılma sırasında üzerinize düşmesi muhtemel ağır cisimlerden zarar almamak için sizi koruyacak masa, dolap gibi çömeldiğinizde sizden yüksek ve sağlam cisimler seçin. Kapı altında sığınmayın. Merdivende beklemeyin. Balkona çıkmayın. Balkondan veya pencereden atlamayın. Asansör kullanmayın. Dışarı çıktıysanız yıkılması muhtemel cisimler altında bulunmayın. Elektrik tellerinin altına girmeyin. Sel ve su baskını. Sel, civardaki arazileri kaplayan su baskınıdır. Kuvvetli yağmurlar, eriyen karlar veya nehir taşkınları sele neden olabilir. Sel ve su baskını sırasında yapılması gerekenler. Sel sularının aktığı alanlardan uzak durun. Elektriği kesin. Sel sularının önünde durmayın. Sel sularının içine girmeyin. Sel sularından etkilenen mahsur kalan kişileri tespit edin. Eldeki imkanlar ile kendinizi tehlikeye atmadan mahsur kalanlara ve yaralılara yardım edin. Mahsur kalanlara müdahale edemiyorsanız sivil savunma ekiplerinden yardım isteyin. Fırtına ve yıldırım. Fırtına kuvvetli rüzgarlarla 55 km/saatin üzerinde ortaya çıkan ve yağmur, kar veya diğer yağış türlerinin eşlik ettiği atmosferik bir düzen bozukluğudur. Yıldırım ise gök gürültüsü ve şimşekten oluşan gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalması. Fırtına ve yıldırım öncesinde yapılması gerekenler.
Rüzgarın kaldırıp fırlatma ihtimali olan bütün nesneler sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Kanata yerde yıldız pozisyonu verildiğinde sağlam yerlere birkaç noktadan bağlanmalı ve kanatın devrilmemesi için her türlü önlem alınmalıdır. Şiddetli rüzgar elektrik hatlarını koparabilir. Elektrik hatlarının altlarında bulunmamaya dikkat edilmelidir. Yağmurlu ve yıldırımlı havalarda çalışma yapılmamalıdır. Konteynerler, vinçler ve diğer bütün ekipman ve donanımlar topraklanmalıdır. Bir fırtına tahmininde bulunulmuşsa hava durumu ve resmi talimatlar takip. Yıldırımın düşme ihtimali olan ağaç, sivri tepeler, elektrik direkleri, su birikintileri gibi yerlerden uzak durun. Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, saçlarınız yukarı dikilmeye başlamışsa hemen kulaklarınızı kapatın ve yere çökün. Asla yere uzanmayın ve ellerinizi yere değdirmeyin. Arabanız varsa içine girin. Grup halinde durmayın. Binanın tüm açıklıklarını kapatın ve düşebilecek tüm nesneleri emniyete alın. Binanın tüm elektrik, su, gaz gibi devrelerini kesmek için hazırlıklı olun. Yangın. Yanma maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekmektedir. Bu olaya yangın üçgeni adı verilir. Yangının sönmesi için bu üç etkenden birinin ortadan kaldırılması yeterlidir. Yangın nasıl fark edilir? İlk aşamasında koku, ikinci aşamasında duman, üçüncü aşamasında alev fark edilir. Kapalı yerde çıkan yangınlarsa çok farklıdır. Tamam, herkes hazır mı? Şimdi kibriti çakıp kanepeyi tutuşturuyorum. Şu anda gördüğünüz yangının ilk safhası. Alevler göreli olarak parlak değil. Fazla duman çıkmıyor ve çok az gürültü var. Bu aşamada şayet odanın yanından geçseydiniz, yangını fark etmeniz çok güç olurdu. Şimdi alevler yavaş yavaş kanepenin arkasından yükseliyor. Bu aşamada alevler kanepenin arkasında görülebilir bir hale geldi. Ancak şimdi yangın odanın önünden geçen biri tarafından fark edilebilir. Şimdi ise alevler tavana doğru yaklaşıyor ve bir duman ve sıcak gaz tabakası tavanın hemen altında oluşuyor. Bu aşamada yangını söndürmeye çalışırsanız odaya girmekte çok güçlük çekersiniz. Ve aslında bu aşamada odaya girmek çok tehlikelidir. Tavana yakın olan duman tabakası yavaş yavaş aşağı doğru iner, gitgide ısınır ve bu ısıyı odadaki bütün eşyaya yayar. Alevlerin bir anda bütün eşyaları sardığını görürsünüz. Gaz tabakası kalınlaşır ve yayılır. Alevlerin yükseldiği, sıcaklığın son derece arttığı, masanın üstündeki diğer objelerin erimeye başladığı, şekil değiştirmeye başladığı görülür. İşte bütün bunlar, odanın içindeki her şeyin birdenbire parlamak üzere olduğunun bir işaretidir. Duman gittikçe kalınlaşıyor, radyasyon oranı gittikçe artıyor. Tavandaki sıcaklık merkezi aşağıdaki sandalyeye kadar iniyor. Sandalyeden beyaz dumanlar çıkmaya başlıyor. Artık sandalye her an parlayabilir. Bu aşamada yangın aşırı sıcaklık ve duman nedeniyle yayılır. Zehirli gazlar evin diğer odalarına hızla geçer. Yangının çıkardığı gürültüler ancak bu son aşamada bitişik odalarda uyuyan insanları uyandırıyor. Kırılan camlardan ve ağaçların çatırdamasından çıkan sesler. Maalesef bu sesler yangının ilk aşamasında olmaz. Bu nedenle de ev halkının yeteri kadar erken uyarılması gerçekleşmeyebilir. Bu hacimde bir yangının oluşturduğu sıcaklık 5, 10 belki de 20 milyon watt ayarındadır. Yaydığı sıcaklıksa yangın mahallinden oldukça uzaktan bile dayanılmaz bir şekilde hissedilebilir. İşittiğiniz ses bir televizyon alıcısının içindeki tüpün patlaması sonucu. Tamam, yangın söndürme birimine işaret verin de yangını kontrol altına alsınlar. Yangın oluşmaması için alınması gereken önlemler.
İş yerlerinde meydana gelen yangınların birçoğu elektrik arklarından kaynaklanır. Bu sebeple elektrik sistemi periyodik aralıklarla kontrolden geçirilmelidir. Elektrik panolarının bulunduğu yerlerde malzeme depolanmamalı, elektrik prizlerinin kaldırabileceği yükten daha fazlası yüklenmemeli, elektrik kabloları üzerinden malzeme geçirilmemeli ve üzerine eşya konulmamalıdır. Masalarda elektrik prizleri bulunduğundan tükettiğimiz içeceklerin devrilmemesi için gerekli önlemleri almalıyız. Yangına müdahale şekli. Rüzgara karşı durmak yanlış. Rüzgarı istikametine göre arkana almak doğru. Yanan yere üstten ve arkadan müdahale etmek yanlış. Önden tarayarak yangının çıkış noktası yani dip kısmına müdahale etmek doğrudur. Yangın söndürüldükten sonra soğutma yapılmalı. Kullanılan yangın tüplerinin dolum ve bakımı yapılması için yetkili firmaya gönderilmelidir. Now, the most abundant thing that you've got around the place is water, of course. But, as you know, you can't put water on a petrol fire. So let's see what happens if you do. Right? It just spreads it everywhere. So we can't do that. So what we've got to do is go and blow. Test it first, and then hit it. But that won't work either, because we're doing it the wrong way. What you've got to do is get into this vapour layer, which is down low. And it works every single time. And you don't need to use much, and you don't make a big mess. Now, notice what I did with the water extinguisher? We do that to tell everybody else that that thing is being used and it's dead. It's a bit like us. When we die, we do not stand up. We lay down. For economic reasons, we will be using these ones over and over and over again until they're empty. Having said that, if you're one of these people that like to stand back and watch everybody else have a go, so you don't make a fool of yourself, I'm here to tell you that you will be worse off. Because when you pick up that extinguisher, it's likely to run out before the fire goes out. So first in, best dressed. Yeah, 5. Can we reuse the hot button? Yes, use the same one. The one in front. This one. Yeah, test it first. Well done. Aim at the back. Stop. Now, if you come and have a look, you'll notice that it's starting to move across in places that it's just at the end there now, where the foam hasn't got to. Right, now go back over there. Now aim it up in the air and hit it on that. On the tray. On the tray, please. That's very hard when you get that sort of situation. İş izin sistemi. İş izin sistemi. Kapalı alanlara giriş, enerji sistemleri üzerinde çalışma, potansiyel yeraltı tehlikelerin var olabileceği alanlarda kazı çalışmaları ya da potansiyel olarak patlama riski içeren ortamlarda yapılacak ateşli çalışmalarda aşağıdaki sıralanan özellikleri taşıyan bir izin alınmalıdır. İşin kapsamını tanımlayan, tehlikeleri belirleyen ve riskleri değerlendiren, tehlikeleri ortadan kaldıracak ya da hafifletecek kontrol önlemlerini belirten, çalışmaya diğer ilgili çalışma izinlerine ya da eş zamanlı işlemlere bağlayan, sorumlu kişi ya da kişiler tarafından onaylanmış olan,
Bu çalışmayla yukarıdaki bilgileri ilgili herkese ileten, yapılacak iş sonrası rutin operasyona başlangıç için yeterli kontrol sağlayan. İş izin sistemi nedir? İşlerin yapılması esnasında spesifik tehlikeleri kontrol edebilmek ve yönetebilmek için onaylı yazılı bir sistemdir. Şantiye şefi, müteahhit supervisor'ı, foreman ve İSGÇ sorumlusu arasında iletişimi sağlamanın bir yoludur. Yetkili kişiler tarafından belirlenmiş zaman ve yerde işin emniyetli tamamlanması için gereken önlemlerin alınmasını sağlayan yazılı belgedir. İş izin sistemi içeriği, işin tanımı, yerin tarifi, kullanılacak ekipman, olası tehlikeler, alınacak önlemler, kişisel koruyucu donanım, onaylayacak yetkili kişiler, zaman, imza, iş sonu. Uygulama. Müdür, şef üzerinde anlaşılan bir formu uygulamayı başlatır. Ekip liderleri bütün uygulamaları takip eder ve ekiplerin çalışma alanlarından sorumludur. Kim, nerede, ne zaman, hangi şartlar altında, kimin sorumluluğunda, hangi işi ne kadar sürede yapacağı bellidir. 2 kopya halinde hazırlanır, işin yapıldığı yerde, çalışma izin belgeleri dosyasında. Çevre yönetim sistemi. Genel yönetim sisteminin çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemleri de içine alan parçasıdır. Çevre kirliliği. 2872 sayılı Çevre Yasası 2. maddesinde belirtildiği üzere insanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçlardır. Çevre, dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer organizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Kirlenmenin önlenmesi. Suyu tasarruflu kullanmak, gereksiz lambaları, makineleri ve diğer aletleri kullanılmadığı zamanlarda kapatmak, atıkları ilgili atık kaplarına atmak, hava kaçaklarının önlenmesine yardımcı olmak, kısa mesafeler için yürümeyi, bisikleti tercih etmek, kirlenme sonrası temizlenmektense önlem alma, kaynakları daha etkin bir şekilde kullanma, geri kazanım, arıtma, üretim işlemlerinde veya kontrol mekanizmalarında değişiklik yapma, bir malzemenin yerine bir başkasını döküntü kitleri. Sahada kimyasal ve benzeri döküntülerine karşı döküntü kitleri mevcuttur. Döküntü kitleri mobilizasyon sahasında ve mobil olarak araçlarımızda bulunacaktır. Herhangi bir görüntü olması halinde firma yetkililerine haber verilmesi gerekmektedir. Döküntü, giriş güvenliği. İnsanların alanı boşalttıklarından ve döküntüyü temizlemek için doğru ekipmanınız olduğundan emin olun. Malzeme güvenlik formu. MS-DES içinde spesifik kimyasal döküntülerin üstesinden nasıl gelineceğine dair talimatlar bulunmaktadır. Koruyucu kıyafet, gerektiğinde eldiven, koruyucu gözlük ve maske giyin. Kaynağı durdurun. Eğer durdurması güvenli ise döküntü kaynağını durdurun. Akıntıyı toplayın ve kontrol altına alın. Döküntünün toprağa süzülmesi ya da yağmur suyu sistemine girmesi önlenmelidir. Döküntünün en dış köşesi bez, battaniye, kum torbası, paspas veya emici bom ile çevrelenmelidir. Sızıntının temizlenmesi. Döküntü derhal ürün için doğru emici granülleri bulunan emici malzeme, kum, üst tüpü ve bez kullanarak dikkatlice sıçratılmadan kapatılmalıdır. Olay kaydı. Ne zaman, nerede ve nasıl döküntü oluştuğunu ve neyin döküldüğünü, gerçekleştirilen temizleme önlemlerini ve görgü tanıklarının isimlerini kayıt altına alın. Toprak kirliliği. Hafriyat sırasında zemin kirlenmesinin fark edilmesi durumunda aşağıdaki işlemler uygulanacaktır. Derhal işi durdurun ve uzman görüşü almak için durumu İSG çevre ve kalite uzmanına rapor edin. Alanı kirleticilerin yayılmasını önlemek için sımsıkı kapatın. Yangın ya da patlamaya neden olabilecek hiçbir şey kalmadığından emin olana kadar etrafı temizleyin. Bulunan kirlenmenin teyit edilmesiyle ilgili resmi kurumlar ile temasa geçin. Şüpheli kirleticinin test edilmesini ve nitelendirilmesini sağlayın. Gerektiği durumlarda doğru uygulama, iyileştirme ve temel esaslarını izleyin. Atık yönetimi. Mobilizasyon sahasında bulunan atık ayrıştırma kutuları. Saha çevre kuralları ile ilgili önemli hatırlatmalar. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında her türlü atık ve artı
çevreye zarar verecek şekilde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Sahada atık yakılması yasaktır. Atık kutusunun bulunmadığı ortamlarda çalışma yapılırken çalışanların yanlarında atıklarını biriktirip çalışma bitiminde atıklarını sahada bulunan en yakın atık kutusuna bırakmalıdır. Atıklar türlerine göre doğru ayrıştırılmalı ve yasal mevzuata uygun geri kazanım, bertaraf süreçlerine göre yönetilmelidir. Çalışma sahalarında yaban hayvanları ve flora elemanlarının da bulunduğunun bilincinde olunmalı ve etrafımızda bulunan canlılara zarar verilmemelidir. Çevreye verilen bir zarar tespit edildiğinde bir üst yetkiliye hemen haber verilmelidir. Güvenli sür, hayatta kal. Yol ve sürüş güvenliği. Mobil iş makineleri de dahil olmak üzere tüm araçlar aşağıdaki şartlar sağlanmadan kullanılmamalı. Aracının kullanım amacına uygun olduğu, muayenesi yapıldığı ve emniyetli biçimde çalıştırılabileceği onaylanmış olmalı. Yolcu sayısı, üreticinin araç için belirttiği tasarım değerlerini aşmamalı. Taşınan yük güvenli olmalı ve üreticinin araç için belirttiği tasarım değerlerini ya da yasal sınırları aşmamalı. Araçta bulunan herkes için emniyet kemerleri bulunmalı ve bunlar takılmalı. Aşağıdaki şartlar sağlanmadığı sürece sürücülerin araçları kullanmalarına izin verilmez. Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için eğitilmiş, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalı. Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde ve aşırı yorgun olmamalı. Sürüş sırasında cep telefonları ya da telsiz kullanılmamalıdır. En iyi uygulama, sürüş sırasında tüm telefonların ve iki yönlü iletişim sağlayan telsizlerin kapatılmasıdır. Kaza nedenleri: hız, dikkatsizlik, cep telefonu ile konuşmak, alkollü araç kullanmak, yorgunluk ve uykusuzluk, ruhsal koşullar, hoşgörüsüzlük, sağlık koşulları, aracın teknik koşulları, diğer sürücüler ve yayaların yarattığı tehlikeler, hava koşulları, yol koşulları, tecrübesizlik, yoğun trafik, takip mesafesine uymamak. Emniyet kemeri ve sürüş. Yapılan araştırmalarda emniyet kemeri takmak suretiyle ölümlerde %40, yaralanmalarda %30 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir. Sürücü yorgunluğu ve uyku. Normal şartlarda bir insanın günde yaklaşık 7-8 saat uyuması gerekmektedir. Yeterince uyunmadığı takdirde aşağıdaki belirtiler kendini gösterebilir: dikkat toplama güçlüğü, tepki süresinin yavaşlaması, düşünmenin yavaşlaması ve düşüncelerin birbirine karışması, hız kontrolünün istikrarsız hale gelmesi, direksiyon hakimiyetinin zayıflaması. Uyku borcu sadece uyku ile ödenir. Cep telefonu ve sürüş ilişkisi. Sürüş esnasında cep telefonu ile konuşan bir sürücü 50 promil alkol almış bir sürücüden daha fazla risk altındadır. Tavsiyemiz cep telefonunun sessiz konumda kullanılması, sadece molalarda bakılması yönündedir. Hi, Mr. Ha, it's Lucy from Universal Healthcare. I know, I'm sorry, I'm running late. Yes, I have your medication. I'll be there as soon as I can. Okay, see you soon. The provincial government has already dedicated $50 million for immediate relief for the evacuees. That money goes towards things like income support and housing. The goal is to get to evacuation centers like this. From the 1960s. Only 14 degrees. It's 11 right now in downtown Vancouver, 9 in Nanaimo, and 7 degrees in Whistler. On the roads, it's been a pretty good looking Tuesday morning. No stalls or accidents still to tell you about. If you take your eyes off the road for just 3 seconds at 50 kilometers an hour, you will travel almost 42 meters. A lot can change in that distance. When you're behind the wheel, driving is your only job. And that's because of an earlier stall that has been cleared. Any other problems? Kazaların %98'i insan davranışlarından kaynaklanır.
Bu ses sizi hayata bağlar. Bir kaza sırasında başınıza gelebilecek en büyük felaket arabanın dışına fırlamaktır. Ya da arabanın içinde oraya buraya savrulmak. Serbest ve kontrolsüzce. Oysa arabanın içinde sizi hayata bağlayacak çok basit bir mekanizma vardır. Karar sizindir. Ya 3 saniye içinde hayata bağlanırsınız ya da şansınızı zorlarsınız. Şimdi saatte sadece 45 kilometre hızla meydana gelen bu kazaya bir bakalım. Hepsi doğru yerlerde ve doğru pozisyonlarda oturuyorlar. Emniyet kemerleri takılı olduğu için şansları çok yüksek. Ancak aralarında biri var ki yanlış yerde olmanın bedelini ödüyor. ...45 kilometre süratle hareket eden araç bir engele çarptığında olağanüstü bir güçle frenlenir. Ortaya çıkan muazzam enerjiye insan kas ve kemik yapısı direnemez. Emniyet kemeri takılı olmayanlar aynı süratle hareket etmeye devam ederler. Sürücünün direksiyona çarparak göğsüne aldığı şiddet tam 6 tondur. Arka koltuk güvenli gibi görünür. Bir de şuna bakın. Böyle bir çarpmada 25 kiloluk bir çocuğun öne fırlarken ağırlığı yavru bir fil kadardır. Çocuğun aldığı darbe ise 3. kattan düşmekle aynıdır. Arka koltukta emniyet kemeri takmamış bir yetişkinse hem kendine hem de öndekilere ölümcül zararlar verir. Arabadaki herkesin doğru yerde ve doğru şekilde oturduğundan eminim. Aksi takdirde sonuç gerçekten korkunç olacaktır. Yaşamak ve yaşatmak sizin elinizde. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Hayata bağlanın. Hız ve görüş açısı. Artan hız ile birlikte görüş açısı azalacağından sürücüler yol ve çevresine yönelik görsel verileri tam olarak algılayamaz. Gece görüşü ve far kullanımı. Gece sürüşünde görüş mesafesi farların aydınlattığı alanla sınırlıdır. Kısa farlar 25 metre, uzun farlar 100 metre ileriyi aydınlatır. Durma mesafesi. Bir sürücünün toplam algı ve tepki süresi ortalama 1 saniyedir. What you're about to see will change your mind about speeding. Two identical cars, one travelling at 60, the other at 65. A sudden change in the road ahead, and both drivers first react, and then, a moment later, they brake. And things start to get interesting. Down here, the difference is extraordinary. In the last 5 metres of braking, you wipe off half your speed. So this car is still doing 32 k's when it hits. This one also hits, but only at 5 k's. So no matter how good a driver you are, 5 k's difference up there makes 27 k's difference down here. Yüksekte çalışma ve yüksekten düşen nesneler. Yüksekte güvenli çalışma.
Yerden 2 metre ya da daha fazla yüksekte aşağıdaki şartlar sağlanmadan çalışma yapılamaz. Uzman bir kişi tarafından kontrol edilmiş, korumalı ya da korkuluklu sabit bir platform kullanılmalıdır. Veya aşağıda sıralanan unsurları içeren düşmeyi önleyici teşhisatlar kullanılmalıdır. Tercihen baş hizasından yukarıya takılmış uygun bir tutucu destek, her bağlantı noktasında çift mandallı, kendiliğinden kilitlemeli geçme, kancalar içeren emniyet kemeri, sentetik fiber kemer malzemesi, darbe emici. Serbest düşüşü 2 metre ya da daha az mesafeyle sınırlandıracak düşme engelleme teşhisatı kullanılmalı. Düşme engelleme teşhisatının ve sisteminin görsel incelenmesi yapılmalı, hasarlı ya da kullanılmış her türlü teşhisat kullanımdan alınmalı. Kişiler yapılacak iş konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Yüksekte güvenli çalışma. Saniyenin 1/3 gibi bir sürenin sonunda düşmeyi hissetmeye başlarsınız. Tepki göstermeniz için ilave bir 1/3 saniye gerekir. İnsan vücudu saniyenin 2/3 kadar bir sürede 3 metre aşağıya düşer. Kullanılacak ekipmanlar. Tam vücut kuşağı. Düşmeyi önleme amacıyla kullanılan vücut desteğidir. Bir başka ifadeyle düşmeyi önleme sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Tam vücut kuşağı, kolonları, bağlantı elemanları, halkalar veya bir düşüş sırasında kullanıcıyı tutan, düşmeyi durduran, kasık, göğüs, beden, omuzlar üzerine düşmeyi durdurucu kuvvetin yayılmasını sağlayan ve vücudu tamamen destekleyecek şekilde düzenlenmiş ve bir araya getirilmiş diğer parçalardan oluşur. Tam vücut kuşağı pek çok stilde olabilir. Pek çoğu hafif ve rahattır. Temel olarak tam vücut kuşağı, güvenlik halatı, lanyard veya geriye çekme cihazı için arka D halka ve destek için de arka yastığı içerir. Tam korumalı vücut kuşakları. Düşme mesafesinin kısalığı yaralanma riskini azaltır. Düşme mesafesini azaltıcı birkaç yol. Bağlantı noktasına uzaklığı kısa tutmak veya sabitleme noktasının personelden yukarıda olması. Askıda kalma sendromu. Emniyet kemeriyle yüksekten düşen ve askıda kalan bir kişi bünyesine bağlı olarak ilk 15-30 dakikada hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle ilk 15 dakika içinde asılı kalan kişinin askıdan kurtarılması önem taşımaktadır. Asılı kalan kişi sizce neden hayatını kaybeder? Asılma travması sendromu nedir? Asılma travması sendromu, uzun süreli devinimsiz asılma sendromu veya basitçe iniş sonrası bayılma olarak adlandırılan durum, büyük olasılıkla yaralanmalara ve hatta hemen ele alınmazsa ölümlere dahi neden olmaktadır. Merdivenler. 2 el 1 ayak, 1 el 2 ayak kuralı. Merdivenler. Eğimli bir yüzeyde merdiven basamaklarının en uç kısmı emniyete alınmalıdır. Merdivenin en uygun konumlandırılması.
Merdivenin en az 1 metre uzantısı olmalı ve böyle çalışan emniyetle duvarın üzerine çıkmalıdır. Merdivenin en üstteki 3 basamağında çalışılmamalıdır. Merdivenleri sadece kısa süreli işlerde yüksek çalışma yerlerine çıkışta kullanın. El merdivenlerinde kullanılırken kaymalara karşı tırtır, lastik, mantar, mahfuz ve çengel koymak gibi gerekli tedbirler alınmalıdır. Çift el merdivenlerinde ayaklarının birbirlerinden ayrılmaması için her iki yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile bağlanmış olmalıdır. Seyyar merdivenlerin kullanımında 1/4 oranına dikkat edilmelidir. इसकम विच कोई अच्छा खास बंदा मुश्किल है वो बंदा उन्हें समझ आता कि हजा कम है वो कम कर दा अच्छा मुंडा से बस मैनू समझ नहीं आता मैं होर की कर सकता सी हर 4 फुट पौड़ी उच्ची चुकण वेले उस दे पैर 1 फुट हमेशा बाहर नूं कड्डो। पक्का करो कि पौड़ी सिखर तो 3 फुट उच्ची होवे अते इस नूं बन्न दिओ। Yüksekten düşen nesneler. Düşen nesnelerin kaynakları. Yüksekte kullanılan el aletleri, yüksekte çalışma yapıldıktan sonra geride bırakılan veya unutulan malzemeler, yüksekte yapılan operasyonlar, çevresel nedenlerle veya titreşim ile düşen türbin ekipmanları, personelin türbinin altında çalışması, kaldırma operasyonları. Kişisel olarak düşen nesneleri nasıl önleyebiliriz? Yapılan işlerde sorumluluk alarak, diğer çalışma arkadaşlarını da gözlemleyerek, çalışma ortamında tertip ve düzen sağlayarak, araç ve gereçleri yüksekte çalışırken sabitleyerek, tırmanış sırasında kapanabilir tırmanış çantaları kullanarak, prosedürleri inceleyerek ve takip ederek, tehlikeleri tanıyarak ve yerinde kontrol altına alarak, risk değerlendirmesi yaparken işe özel risk analizi düşen nesneleri de dahil ederek, iş bittiğinde bütün alanı kontrol ederek, ramak kalmalar dahil bütün kazaları araştırarak ve raporlayarak. Türbinlerde onaylı depolama bölgeleri vardır. Bu bölgelerde nesne düşme riski daha düşüktür. Bu bölgeler kuleye, hub kapaklarına, kule platformu kapaklarına uzak olan bölgelerdir. Nacell'in arka bölümü, jeneratör kısmı, jeneratörün köşesi. Kaldırma operasyonları nesnelerin açık düşme risklerinin olduğu operasyonlar olarak tanımlanır. Yukarı çekme operasyonu prosedürü. Kaldırma operasyonları ve ekipmanlar. Kaldırma operasyonları ile ilgili genel tehlikeler. Kaldırılacak yükün ağırlığının belirsizliği, kaldırma ekipmanının aşırı yüklenmesi, hasarlı kaldırma ekipmanı ve aparatının kullanılması, yanlış kaldırma ekipmanı ve aparatının kullanılması, elektrik hatlarına yakın bölgelerde vinç ile çalışılması, kötü hava koşulları. Kötü zemin koşulları, mobil vincin ayaklarının kazı kenarlarına yakın kurulması,
yükün kontrolünün kaybedilmesi, yetkisiz ve eğitimsiz personel, yetersiz iletişim, kısıtlı görüş, kaldırma çalışması uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmeli. Kaldırma yöntemi ve gerekli teçhizatlar belirlenmelidir. Motorlu kaldırma araçlarının operatörleri o araç için eğitilmiş ve sertifika almış olmalıdır. Yük bağlama işlemi uzman kişi ya da kişilerce yapılmalıdır. Kaldırma araçları ve teçhizatları geçmiş 12 ay içerisinde kullanılabilirliğini belirtecek şekilde sertifikalanmış olmalıdır. Kaldırılan yük kaldırma aracının dinamik, statik kapasitelerini aşmamalıdır. Kaldırması aracında bulunan her türlü emniyet teçhizatı çalışır durumda olmalıdır. Her kaldırma işleminden önce tüm kaldırma araçları ve teçhizatı uzman kişi ya da kişilerce görsel olarak incelenmelidir. Yük kaldırma işlerinde güvenlik, mekanik tehlikeler, devrilme, çökme ve kırılma, yaya ile çarpışma, ezme, kıstırma veya çarpma, düşme ve ilgili diğer riskler. Mekanik olmayan tehlikeler, ergonomik riskler, solunum sistemi için zararlı dumanlar, havai elektrik hattı ile temas, gürültü, titreşim ve ilgili sağlık sorunları, termal konfor sorunları. Vinçler hakkında genel bilgi, mobil vinçler. İstenildiği zaman yer değiştirebilme, bozuk arazi zeminlerinde çalışabilme özelliklerinden dolayı yükleme, boşaltma ve taşıma işlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Yetkinlik. Kaldırma operasyonunda görev alacak personelin yetkinlik seviyeleri de eklenmelidir. Bu kişiler yük kaldırma takım lideri, vinç ve kaldırma operatörü, bağlama operatörleri, işaretçi. Emniyetli yük kaldırma prosedürüne göre yetkinliklerin gerekli kriterlere uygun olması gerekir. Halatlar. Aşağıda çeşitli halatlardan oluşan bazı şekil bozuklukları görülmektedir. Halatlarda sepetleşme, tellerin iplikleşmesi, halatların ezilmesi. Yük kancaları ve emniyet mandalları. Önlemler. Koruyucu ve planlı bakımlar uygun şekilde yapılmalı. İşlemler sırasında yetiştirilmiş manevracılar kullanılmalı. Yetiştirilmiş operatörler tarafından kullanılmalı. Operatörler her dur işaretine uymalı. Yükler dik olarak kaldırılmalı. Yükle beraber insanlar kaldırılıp taşınmamalı. Kaldırılmış yükler çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir. Elektromagnetik kaldırma ve taşımalarda işçilerin çalışma sahasında bulunmaması mutlak sağlanmalı. Yükler asla askıda bırakılmamalı. İkaz, sinyal ve işaretleri bulunmalı. Yağlama sırasında elektrik akımı kesilmeli. Operatör vinci terk ederken kumando kollarını sıfır durumuna getirmeli ve ana şarteli kapatmalı. Açık alanda çalışan vinçlerin fırtınalı havalarda hareket etmemeleri için rüzgar emniyetleri düzenekleri bulunmalıdır. Ray üstünde çalışan vinçlerde ray uçlarında en az tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde takozlar bulunmalıdır. Kabindeki elektrik dirençleri ısınmak maksadıyla kullanılmamalıdır. İlgililer vinç dururken ve operatörle işaretleşerek vinçlere çıkıp inmelidirler. Yıldırıma karşı güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Scheiße, Renner, Scheiße.
I mean it's so windy. I will record. Oh. Fuck. Oh, damage. Tutamazsın. Halat çapı. Halat çapı ölçülürken kumpas kullanılır. Kumpas sadece karşılıklı gelen iki demetin dış tellerine temas etmelidir. 19 mm kadar olan halatlarda 1 mm, 22-28 mm arasında olan halatlarda 1,5 mm incelme varsa halat değiştirilmelidir. Halat hasarları. Hasarlı veya deforme olmuş sapanları asla kullanmayın. Düğüm olmuş veya gam yapmış halatları asla kullanmayın. Dikkat edilecek hususlar. Hiçbir zaman 30 derece altında ve 60 derece üzerinde kol açısında bağlantı yapılmaz. Çelik halat kullanımı sırasında daima yükün yüzey ve kenar şartları dikkate alınmalıdır. Eğer yük keskin kenarlı veya pürüzlü bir yüzeyi varsa uygun bir kenar koruyucu kullanılır. Sapan gözleri vinç kancalarına uygun olmalı. Daima uygun tonajda sapan kullanın. Dikkat edilecek hususlar. Zincirleri kullanmadan önce gözle kontrol edin. Bir eksiği veya hatası olup olmadığına bakın. Dönmüş olan baklaları düzeltmeden kullanmayın. Zincirin dönmesini engellemek için fır döndü kullanın. Vinç kancasının uç kısmına zincir baklası takarak sapan bağlamayın. Kilit kullanın. Sapanların kullanılmaması gereken durumlar.
Kaldırma kapasitesi etiketi yok veya okunamıyor. Asit veya baz yanıkları, erime, kömürleşme veya kaynak sıçraması, delik, yırtık, çıkık uç, kopmuş veya yıpranmış dikiş, çizilme aşınması, düğüm, bükülme, sapanın sağlamlığından şüphe edilen herhangi bir durum. Dikkat edecek hususlar. Kullanmadan önce sapanı gözle kontrol edin. Yük tonajına uygun kapasitede sapan kullanın. Keskin kenarlarda koruyucu kullanın. Uzatma yapılacaksa iki sapan birbirine düğüm atılarak değil, kilit ile eklenmeli. 60 derecenin altında ve 60 derecenin üzerinde kol açısında sapan bağlamayın. Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanını kontrol edin. Zemin uygun mu? Hava şartları uygun mu? Etrafta başka çalışmalar var mı? Çalışma alanınızı uygun şekilde kontrol altına aldınız mı? Yükünüzü kontrol edin. Uygun bağlama noktaları var mı? Keskin kenarlar var mı? Ağırlık merkezi belirlenmiş mi? Sapanlarınızı kontrol edin. Etiketleri var mı? Renk kodları var mı? Kontrol edilmiş mi? Gözle kontrolünüzü tamamladınız mı? Donanımlarınızı kontrol edin. Kilitler uygun mu? Kontrolleri yapılmış mı? Gözle kontrolünüzü yaptınız mı? İşaretçi ve operatör aynı dili mi konuşuyor? Elle kaldırma ve taşıma. Elle taşıma. Dur, düşün. Kaldırma işini planla. Uygun kaldırma. Pozisyonuna hazırlan. Yükü sıkıca kavra. Yükü kendine yakın taşı. Elle taşıma. Elle taşıma sırasında oluşabilecek riskler. Düzgün olmayan bir şekilde yükün kaldırılması ve taşınması sırasında gerilme ve burkulma sonucu, malzemenin çarpması veya sıkıştırması sonucu oluşan kırıklar ve ezilmeler, düzensiz depolanan veya yanlış bağlanan malzemenin düşmesi sonucu oluşan kesikler ve ezikler. Sırt incinmelerinin sebepleri: malzemeyi kaldırmak veya ona uzanmak, biçimsiz veya garip şekillerdeki malzemenin taşınması ve kaldırılması, biçimsiz ve rahatsız pozisyonda çalışmak, tek bir pozisyonda uzun süre oturmak veya dikilmek. Yükü taşıma veya mekanik taşıma yap, mümkünse elle taşımadan kaçın. Risk değerlendirmesi yap. Risk azaltımı için gerekli yöntemleri tespit et. Yöntemleri uygula. Gözden geçir ve tekrar değerlendir. Ağırlığı tespit et, yükün ağırlık merkezini belirle. Kazı işleri. Kazı işlerinde güvenli çalışma. Toprak yüzeyinde toprağın kaldırılmasıyla oluşturulmuş suni bir kesik, oyuk, çukur ya da girintinin bulunduğu çalışmalar aşağıdaki şartlar sağlanmadan yapılamaz. Kazılmış bir alana personel girmesi gerektiğinde sistemli biçimde destekleme, eğim verme, teraslama gibi çalışmalarla toprak hareketleri kontrol altına alınmalı ve çökmeler önlenmeli. 150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde çalışanların inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulmalı. Kazı işlerinde güvenli çalışma. İksa tertibatı ve destekleri inip çıkmak için kullanılmamalı. Kazı işlerine başlamadan önce uzman bir kişi ya da kişiler tarafından çalışma sahasının tehlike değerlendirmesi yapılmalı. Boru hatları, elektrik kabloları gibi yer altındaki tüm tehlikeler belirlenmeli, konumlandırılmalı ve gerekiyorsa devre dışı bırakılmalı. Her ne sebeple olursa olsun kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmamalı. Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimlerinin 35 dereceden fazla olmaması sağlanmalı. Kazı alanlarına araç girişini sağlayan rampalarda birden fazla araç bulundurulmamalı. Kazıdan çıkarılan toprak kazıya en az 2 metre uzaklıkta depolanmalı. Özellikle hafriyatın taşınması sırasında tozuma meydana gelmemesi için kamyonların üzerleri branda ile kapatılmalı. Sıcak işler. Sıcak işler: kesme, taşlama, kaynak, şaloma takımı. Ortam ve ekipman kontrolü. Yüksekte kesme ve taşlama yapılırken aşağıya düşecek sıcak cüruf ve kıvılcımların aşağıda yangın çıkarmasına veya altta çalışan elemanların yanmasına neden olmaması için gerekli önlemler alınacak, gerekirse aşağıya iş bitimine kadar bir gölcü konulacaktır. Bütün yanıcı cisimler kaynak yapılacak alanın 10 metre uzağına götürülecektir. Yer ve etrafta duvar mevcut ise duvarlarda ve zemin yüzeyinde kıvılcımların geçebileceği çatlak veya deliklerin olmamasına dikkat edilecek. Ortam ve ekipman kontrolü. Kullanılacak olan makine ve ekipmanlar iyi durumda olacak. Hiçbir servis veya onarım gerektirmeyecek ve emniyet tertibatları tam ve çalışır durumda olacaktır. Elektrikli ekipmanların kablo ve fişlerinin iyi durumda olacak.
Tüp muhafazaları kapalı ve iyi ayarlanmış olacak. Temizlenme ve ayarlama işleri öncesinde makine veya alet güç kaynağından ayrılacaktır. Taşlama makinesinin devriyle kullanılan kesme taşının devri uyumlu olacak. Kesme taşının boyutu taşlama makinesine uygun olacaktır. Sıcak işlerin gerçekleştirileceği alan özellikle yağ ve çöplerden temizlenecektir. Sıcak iş sırasında çevreye kıvılcım sıçramasını engellemek için gerekli perdeleme yapılacaktır. Tüm sıcak işlerin yanında yeterli sayı ve özellikle yangın battaniyesi ve yangın söndürme cihazı bulunacaktır. Gazaltı kaynak makineleri veya şaloma takımları ile yapılacak çalışmalara başlanmadan önce kaynak makinesinin hortumlarında, kablolarında, gaz ve elektrik ek yerlerinde hasar veya kaçak olup olmadığını kontrol edilecektir. Gazaltı kaynak makineleri ve şaloma takımlarındaki kaynak tüplerinin devrilmeye karşı bağlı olması ve emniyet manaları, geri tepme ventillerinin olması zorunludur. Tüpler ve hortumları iyi durumda olacaktır. Elektrikli kaynak makinesinin hava alma delikleri kontrol edilecek, kapalı olmaması sağlanacaktır. Elektrikli kaynak makinelerinin topraklanması yapılmadan çalışmalara başlamayacaktır. Sadece yetkili olanlar kaynak, kesme, taşlama, şaloma takımı ve benzeri ekipmanları kullanacaktır. Özellikle taşlama makinesinde çalışanların elbiseleri, takıları gibi kontrol edilecek, elbiselerin bol olmamasına, yüzük, bileklik ve benzeri takıların olmamasına dikkat edilecektir. İçinde patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde bulunan malzemeler üzerinde kaynak çalışması yapmak yasaktır. Kaynak yapılacak malzeme boyalı veya kaplamalı ise kaplama yüzeyi temizlenmeden çalışmaya başlanmayacaktır. Of all the tools used in construction, the handheld grinder is one of the most potentially dangerous. Never use a grinder with an abrasive wheel that does not match the maximum diameter and RPM of the grinder. Never use a grinding wheel without a guard. Not only does the guard help protect you from flying debris, but it ensures you don't attach a larger grinding wheel than permitted. An over-rotated wheel can explode, sending shrapnel with enough force to maim or kill. Don't use a grinder without a guard. Always match the maximum RPM of the abrasive wheel to the grinder. And wear your personal protective equipment. You're a pro. There's always time to do it right. Elektrik ve güvenli çalışma. Elektrik güvenliği. Canlılar üzerinden geçen elektrik akımının etkileri akım büyüklüğüne ve etki süresine bağlıdır. İnsan bedeninden geçecek akımın büyüklüğü kişinin vücut direncine, temas noktalarının özelliklerine ve alternatif akımda frekansa bağlıdır.
Ortalama olarak insan vücudu direnci 2500 ohm alınıp insan için tehlikesiz akım 20 amper alınırsa 50 voltluk bir temas gerilimi sınır değer olarak kabul edilir. Elektrik güvenliği. Elektrik tesislerinde, evlerde gerilim altında olamayan bütün tesisat kısımlarının olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasına topraklama denir. Kaçak akım rolesi. Faz ve nötr iletkenleri arasında bir dengesizlik yani fark oluştuğunda devreyi açan anahtardır. Bir elektrik devresinde fazdan giren akım nötrden çıkar. Eğer devrede herhangi bir kaçak yok ise giren akımla çıkan akım miktarı birbirlerine eşittir. Devrede kaçak akım olması halinde fazdan giren akımın hepsi nötr üzerinden değil, bir kısmı da kaçak üzerinden olacaktır. Tehlikeli kimyasallarla çalışma. Kimyasal madde. Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında yan ürün veya atık olarak ortaya çıkan veya ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen element, bileşik veya karışımlara kimyasal denir. Kimyasalların kullanıldığı alanlar: gıda, ilaç, tarım, tekstil, temizlik, kozmetik, boya. Hedef organ. Kimyasalların toksik etkileri tüm organlarda aynı değildir. Genellikle 1-2 organı etkilerler. Kimyasalların toksik etkilerini gösterdikleri bu organlar hedef organ olarak tanımlanır. Deri, merkezi sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, karaciğer, böbrek, akciğer, kas ve kemik iliği en fazla hedef alınan organlardır. Kimyasalların zehir etkisi gösterebilmesi için kimyasalın yeterli miktarının etki yerine ulaşması, belirli süre etki ettiği yerde bulunması, vücuttan atılma hızı. Kimyasalların vücuda giriş yolları. Kimyasallar vücuda 3 şekilde girerler: solunumla, deriden emilimle, sindirimle. Kimyasalların depolanması. Artı bir enerjinin tüm proje sahalarında kimyasal ve atık depolama alanı bulunmaktadır. Kimyasal madde deposu iş yerinin diğer bölümlerinden ayrı, bağımsız bir bölüm olmalıdır. Deponun taban, tavan ve duvarları yanmaz malzemeden olmalıdır. Tavan ve pencereler herhangi bir basınçta kolayca dışa açılacak şekilde hafif malzemeden yapılmış olmalıdır. Bütün kapı ve pencereler dışa açılır olmalı, sürgülü kapılarda da ayrıca dışa açılır kanatlı kapı olmalıdır. Depo alanı içine konacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır. Depo tabanı yangın halinde kullanılabilecek su ve benzeri söndürücüleri akıtacak özellikle drenaja sahip olmalıdır. Depo tabanında depolanan farklı özellikte maddelerin birbirine temas etmemesi için farklı maddeler drenaj yollarıyla ayrılmış bölümlere konmalıdır. Malzeme güvenlik bilgi formları. Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanan işçiyi doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgilerini içeren dokümanlara malzeme güvenlik bilgi formu denir. Önlemler. Kullanılan maddenin ambalaj veya etiketi üzerindeki veya güvenlik bilgi formlarındaki açıklamalar dikkatle okunmalıdır. Söz gelimi üzerine kaynak yapmadan ya da metal kesme işleminden önce maddenin tam olarak kurumasını bekleyiniz açıklaması hayati önem taşımaktadır ve aynen uyulmalıdır. Herhangi bir kimyasal türü için kullanılan kaplar karıştırmaya yol açabilecek biçimde diğer kimyasallar için kullanılmamalıdır. Kimyasal malzeme kapları kesinlikle malzeme yiyecek koymak için kullanılmamalı, iş yeri dışına başka amaçla kullanmak üzere çıkarılmamalı. Bilinmeyen bir kimyasal koklanarak ya da tadılarak tanınmaya çalışılmamalıdır. Çalışılan kimyasallarla ilgili olarak yardım kuralları bilinmeli ve acil durumda yapılacak ilk yardım için her türlü malzeme hazır bulundurulmalıdır. Kimyasallar ısıdan ve darbeden uzak tutulmalı. Çevrede sadece eğitilmiş personel bulundurulmalı, tüm çalışanlar gerekli olan tüm kişisel koruyucu ve donanımları kullanmalıdır. Kimyasallarla çalışılan bölgelerde herhangi bir şey yenilenmemeli ve kesinlikle sigara kullanılmamalıdır. Çalışma bittikten sonra bir şey yemeden ve içmeden önce eller yıkanmalı, gerekiyorsa banyo yapılmalıdır. Tutuşabilir çözücülerin yanında alev ve elektrik kıvılcımı çıkaran araç kullanılmamalı ve bu tür işler yapılmamalıdır. Sağlık ve güvenlik işaretleri. Sağlık ve güvenlik işaretleri. Kırmızı renkli emniyet işaretleri 3 ayrı amaç için kullanılabilir: yasak işareti, tehlikeli durum
yangınla mücadele ekipmanları. Sarı renkli emniyet işaretleri uyarı amaçlı olarak kullanılır. Kişileri önlem al, dikkat et, kontrol et şeklinde uyarır. Mavi renkli emniyet işaretleri zorunluluk içerir. Kişileri kişisel koruyucu donanım kullan gibi özel bir davranış ya da eyleme sevk eder. Sadece daire şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Yeşil renkli emniyet işaretleri iki ayrı amaç için kullanılabilir. Acil çıkış ve ilk yardım işareti, tehlike yok işareti. Floresan turuncu renkli emniyet işaretleri gerektiğinde sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir. Kişisel koruyucu ekipmanlar. Kişisel koruyucu donanımlar 1. Baş koruma, göz koruma, işitme koruma, solunum koruma. Kişisel koruyucu donanımlar 2. Yüz koruma, cilt koruma, ayak koruma, düşmeyi önleme, el koruma, vücut koruma. Baret kullanımı. Yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler. Darbe tesirlerinden korunmak için kullanılır. Düşme mesafesine bağlı olarak 10-15 kilogram ağırlığındaki cisimlerin etkilerinden korur. Yalıtkan özellikli olanlar 600 volta kadar güvenlik sağlar. Plastik baretler asgari 300 gram ağırlığında olup iyi kullanıldığı takdirde 5 yıl süreyle kullanılabilir. Bileşiminde polietilen oranı fazla olan plastik baretler sıcak ortamlarda yumuşadığından bu yerlerde kullanılmamalıdır. Yalıtkan sınıfa giren baretler hem darbelere hem de elektrik enerjisi tehlikesine karşı kullanılır. Yalıtkan baretler üzerinde havalandırma deliği ve perçin gibi metal parça bulunmaz. Yalıtkan baretler genellikle elektrik işlerinde kullanılır. Uyulması gereken hususlar. Baretinize çene bağını iptal etmeden çene bağı geçirilmiş olarak kullanınız. Baretinizi başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarlayınız. Bu surette çarpmanın bir nokta veya bölgeye doğrudan doğruya isabet etmesi yerine yükün dağılımı ile etkisini azaltabilirsiniz. Aksi halde baret başınızdan düşüp fırlayabilir. Yüksek bir yerden düşmede çene bağının önemini inkar edemeyiz. Baret çatlamış veya deforme olmuş bulunursa muhakkak değiştirilmelidir. Baret kullanılmadığı iş süresi dışında temiz olarak muhafaza edilmeli, dış tesirlerden korunmalıdır. Montera iz čitave Srbije, iz EMS-a i drugih energetskih kompanija. Glavu, a? A? Dobro, jel? Jeste. A? Dobro. Puko sve. Snimio. To je sad ovo. Udarit će neko kameru na ljudi, daj stvarno. Gözlük kullanımı. Gözlük kullanımı uçucu parçalara, tozlara, kıvılcımlara, bir takım gaz ve kimyasal sıvılara, korozif ve yakıcı etkisi olan bu tip maddelerin ve metal eriyiklerin sıçramalarına, kaynak ışınlarına, yüksek ışık şiddetine, katı yakıtın yanarken meydana getirdiği parlaklığa, radyasyona karşı gözlerimizin korunması için gereklidir. Kesici ve aşındırıcı maddelerle çalışan işçilere verilecek eldivenler, ellik veya el kılıfları işe dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı. Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalışmalarda çalışanlara lastik veya benzeri malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilmeli. Darbe ve sıkıştırmaya karşı eldivenlerin uçlarına çelik yüksükler konulur. Ağır döküm parçalarıyla çalışılırken içerisine çelik bileşikler yerleştirilerek takviye edilmiş eldivenler kullanılmalı. Keskin kenarlı aletlerden doğabilecek tehlikelere karşı tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler kullanılmalıdır. Ayakkabı kullanımı. Ağır ve yuvarlanabilir malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde çivi batmalarına, erimiş metal sıçramalarına karşı iş ayakkabısı kullanılır. Düşen ağır parçaların olduğu işlerde işçilerin ayakkabılarının üzerine metal bir koruyucu takılır. Metal koruyucular 1 metre yükseklikten düşecek, 20 kilogramlık ağırlığa dayanacak şekilde olmalıdır. Elektrik işlerinde çalışan işçilere yalıtkan ayakkabı verilmelidir. Bu ayakkabının altı yüksek gerilime dayanıklı lastikten olmalıdır. Düşmelere karşı kullanılan donanım. Düşmeyi önleyici ekipman, kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı, vücudu boşlukta tutabilen donanım. Hastaneye ulaşım krokisi. Sağımızdan hastaneye, Menemen Devlet Hastanesi'ne 7.3 kilometrede ulaşabilirsiniz. Acil durum telefonları. Yılmaz Res
Safety booklet.